440.000 VND yetişkinler için, 280.000 VND ise doğrudan doğruya çocuklar için arkadaşlar. Yani buradan bir kere alıyorsunuz. Aldıktan sonra da buradan geçip istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Çok enteresan arkadaşlar. Önce kendi balığınızı tutuyorsunuz. Çocuklar balık tutuyor, aileler balık tutuyor. Buradan balığınızı tutuyorsunuz, veriyorsunuz ve yiyorsunuz. Yani aynı noktada size pişiriyorlar ve yiyorsunuz. Ya da isterseniz balığınızı alıp gidebiliyorsunuz. Thank you very much for everything. Wonderful. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, my friend. Thank you. Thank you. And thank you very much. You know, this guy very happy when he joined your YouTube. Yes. Oh, do you want to my YouTube channel? Because Vietnamese subtitle in English. Thank you very much. Do you have YouTube? YouTube? Dostlara selam veriyoruz. In the heat of the night, nothing stays the same. In the heat of the night, we fall in love again. In the heat of the night, nothing stays the same. Feel the night, feel the pain. In the heat of the night, I hear your voice so near. Stay with me, stay right here. Akşam saatleri yaklaştıkça bu dingin manzaranın içinde küçük büfeler birer birer canlandı. Dumanlar yükseliyor, tezgahlar dolmaya başlıyor. İlk bakışta basit gibi görünen bu sahnenin arkasında ise oldukça derin bir kültür var. Tam bir mutfak laboratuvarı burası. Come on, you lamb. Vietnam'da yemek kültürü bireysel tercihlerden çok kolektif deneyimlere dayanıyor diyebiliriz. It's tasty. Tasty. Yes, we can take later. Yes. Bunun kökeni Vietnam'ın yüzyıllar boyunca süre gelen pirinç tarımına dayalı köy yaşamına uzanıyor. Antropolojik olarak bu paylaşım temelli tüketim modeli olarak tanımlanıyor. Doğrudan yerel halkın yapmış olduğu tofu. For drinking, and we will have one beer. Buradan biranızı ya da 7-Up'ınızı ya da portakal suyunuzu alabiliyorsunuz. Ya da böyle şerbetler var. Onları da tercih edebilirsiniz. You can video it. This for drinking.
Pepsi, fresh water, beer. Bu arkadaşlar su, bu da Pepsi'ymiş. Pepsi'nin çok bir orijinalliği yok. Yani insanlar sadece birlikte yemek yemiyor. Aynı üretim döngüsünün, aynı sosyal yapının bir parçası oluyordu bir zamanlar. Şimdi ise hala bunun kalıntıları devam ediyor. Karidesli, sebzeli noodle'lar. Chị mình có nói tiếng Anh được không chị? Chị nói tiếng Anh được không? À dạ rồi, hỏi thăm thôi để cần. It's very very special from Western. Mekong Delta'da özellikle special olduğu söylendi. Bakın şurada. Ölü diriyi her zaman yakalar. Geçmişteki insanların üretim döngüsü, sosyal yapılarının kolektif olması bugün de bu masalarda sürüyor. Many type of vegetable and Pek çok çeşit Fish. sebze ve karides fish. ve balık. Buradaki büfeler de tam olarak işte bunu yansıtıyor. Kendi tapağını seçiyor olsam bile aslında aynı ortamı, aynı kokuları, aynı anı paylaşıyoruz. Bakın burada o ünlü Vietnam'a özgü. What is Vietnamese name? Gỏi cuốn. Say again. Gỏi cuốn. Gai Kung. Gai Kung. Çeşitleri var arkadaşlar burada. Ông nói là ông Ngân mà. Ủa cầm mì xà chay lên chưa vậy? Banseo'yu görüyorsunuz. Bu Banseo'yu ben geldiğimden beri bayıldığım bir şey bu. Burada ablalar yapıyor. Mới mới đi ăn tí yêu. Izgara sesleri, kaynayan tencereler, arada yavaş yavaş yükselmeye başlayan sohbetler. Hepsi bir bütün. Có 15 khách đồng hồ thông báo rồi cứ chặt sau này là Üstelik bu sistem sadece kültürel değil. Ekonomik olarak da oldukça işlevsel. Yerel üretime dayanıyor. İsrafı azaltıyor. Buradaki insanlar bu civarın köylüleri. Herhangi bir şirket değil. Bangkoy'muş arkadaşlar. Bunun ismi Bangkok. Shrimp Kong. Cái này bánh cống đúng không? Bánh cống. Bangkok. Bangkok which one? Bánh cống. Bangkok. ra đầu non hai đứa ăn để con trứng cả đúng không? Con với anh vợ kiểu Yani geleneksel bir yapı modern ihtiyaçlara uyum sağlamış, köylüler kazanıyor. İşte bu kapitalist ekonomiye entegre olsa bile hala kontrolün Vietnam'da olduğunun en büyük göstergesi. Tuyệt vời. tuyệt vời. Cái này bánh cuốn hả chị? Dạ bánh đây là Bánh chuối. Banana. Fried banana. Dạ. Kızarmış muz arkadaşlar. Bakın şurada yapılıyor galiba. This is. chị với cái chuối bổi giống quay chị. Ama çok lezzetli. Quay lại từ từ chậm lại nè nè thả thì giống quay nè, không phải quay rồi. Quay mấy cái đó. Vô luôn. Bence işin en etkileyici kısmı şu. Gölün kenarında oturuyorsun, çok tatlı bir rüzgar esiyor, etraf yemyeşil ve o sırada elinde biraz önce gözünün önünde hazırlanmış bir tabak var. Köylü bir abladan bunu alıyorsun. Bu sadece yemek yemek değil, bulunduğun yerle gerçek bir bağ kurmak. Op deniyor arkadaşlar. Salyangozlar bizdeki midye kültürüne çok benziyor. Sadece içinde pirinç yok, sebzeler var. Kısacası buradaki akşam yemeği bir ihtiyaçtan fazlası. Bu doğayla, insanlarla ve kültürle aynı anda temas. Yolunuz bir gün buraya düşerse sadece karnınızı doyurmayın. Biraz durun, izleyin ve bu yaşayan mutfağın bir parçası olun. Korean fish? Fish. Fish. Vietnamese fish. Bakın burada bayağı böyle ızgara halinde pişiyor arkadaşlar ve böyle yan tarafa konuluyor. Çünkü asıl lezzet çoğu zaman tabağın ötesinde. Bu insan ilişkilerinde, bu güzel doğada,
Bu gülümseyen tatlı insanlarda. Arkadaşlar bunlar böyle küçük oktopus yani ahtapotlar. Şimdi bunlardan bir tane deneyeceğim ben. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Bildiğiniz gibi Vietnam mutfak kültürü ortak yemek yemek üzerine. Yani yemeği kolektif yiyorlar. Asya'nın her yerinde olduğu gibi. Aslında bizde de bu 3 aşağı 5 yukarı hala böyle. Her ne kadar yaşam biçimi, kapitalist yaşam biçimi herkesi izolasyona tabi tutsa da yani yalnızlaştırsa da yemek yeme kültürü 3 aşağı 5 yukarı Asya'nın hemen hemen her yerinde hala aynı. Vietnam'da çok daha fazla o kolektivite var. Fransa'nın büfe kültürü antropolojik olarak Vietnam'ın yemek kültürüyle bu şekilde uyum sağlıyor. Çünkü büfe dediğimizde yemeğinizi aldığınız, ortak bir tabaktan aldığınız bir kültürden bahsediyoruz. Biraz önce gösterdik. Birazdan orada yemek de yiyeceğiz. Şimdi birazcık dinleniyoruz burada. Bu nedenle antropolojik olarak iki kültür birbirine entegre oluyor, birbirine uyumlu. Chicken. Arkadaşlar karides. Bu beef yani inek, pork, domuz ve bu da tavuk. Beef. It's also. Yeah. Hello. What is that? Rice. Rice. Yeah. Rice, but like rice without. Yeah. Yeah. Without oil. Without oil. Arkadaşlar çok lezzetli, çıtır çıtır, sanki mısır patlağı gibi. Hiçbir yağ yok. You can eat this sauce when we come to the table. You Yeah. can take it. if you Okay. Dạ, cháu bê ạ. Cháu bê. Porridge. Beef porridge. Porridge. Bu da inek etindenmiş. Thank you. What is that? Pork? Pork. Anh cái này là heo. B is young Young cow. pork. Young cow. Yeah, young cow. Arkadaşlar bu pork değilmiş, domuz değilmiş bu. Bu young cow. Yani ne oluyor young cow? Kuzu. Evet, bayağı bildiğiniz kuzu. Beef. Beef. Young. Young. Yeah. Evet, bildiğiniz kuzu. Yalnız kuzudan nasıl böyle bir şey çıkar onu anlayamadım. Salyangozları görüyor musunuz? It's kind of rice. Can I come? Yeah. Buyurun. Cho đây quay được không anh? Thank you. Thank you. Arkadaşlar bakın, patlıcan, sarımsak ve şu altında gördüğünüzde susam yağı. Bunlar bildiğiniz bamyalar. Bu alttaki domuz eti, üstteki ördek eti, ördek etiyle altta domuz eti. Geleneksel Vietnam kültüründe, özellikle köylerdeki Vietnam kültüründe yemeğin en güzel kısmını yaşlılar ve statü sahipleri alırdı. Fakat bu büfe kültürü Vietnam'ın halk kültürüyle birbirine geçtiğinde artık bu hiyerarşi askıya alındı. Yani doğrudan doğruya tabaktan genç mi, işçinin mi alıp almadığı çok da belli değil. Bu açıdan o hiyerarşik yapı, yani statü sahibinin yemeğin en büyük kısmını alması kuralı daha geleneksel ortamlarda belki sürüyordur, bilmiyorum. Ama büfe kültüründe bu hiyerarşi kırılıyor. Yani modernizasyon, modernleşme her zaman da olumsuz değil. Bazen
belli hiyerarşileri, gelenekselden kalmış olan işte o kral, reis, şeyh, şıh, işte bilmem ne bu tip statülerinde kırılmasını sağlıyor. Vietnam'daki Budist gelenek büfe formatıyla ilginç bir sentez oluşturuyor. Özellikle Saigon'da yaygın olan 10.000-20.000 VND'lik ucuz vejetaryen büfeler Budist hayırseverlik anlayışının modern bir uygulaması. Zengin ve fakirin aynı tezgahtan yemek aldığı bu ortamlar sosyal sınıf farklarını geçici olarak silen bir eşik alan oluyor. Tüketici davranışları üzerine yapılan çalışmalar, Vietnamlı müşterilerin büfeye bir yatırım gibi yaklaştığını gösteriyor. Sermaye olarak verilen giriş ücreti, en pahalı ürünleri tüketerek kâra geçirme motivasyonu, restoranların maliyet yönetimini zorlayan en büyük kültürel etken. Fransız sömürgecilik döneminde Amerikan tipi tüketim tarzı ve Vietnam geleneksel ruhunu koruyan bu üçünün karışımını gördüğümüz bir sosyolojik vakadan bahsediyoruz aslında. Yani tarihsel olarak Fransızlar döneminde bir lüks tüketimden şimdi artık orta sınıflar, işçi sınıfı, hatta bir derecede alt sınıfların özellikle pagoda kültürü sayesinde, pagoda kültürünün de büfeyi benimsemesi ve bunu bedavaya işçi sınıfına, emekçi sınıflara, marjinalleşmiş gruplara dağıtabilmesi sayesinde, yani burada Budist kültürün güzelliğini görüyoruz bir yandan. Bu büfe kültürü Vietnam'ın dört bir tarafında görülebiliyor. Vietnam kültürünün o iç içeliğini görüyor musunuz dostlar? O kolektif, o iç içelik. Không lóc mép. Mà nó là 1122 nha. Không phải ấy đâu. Không phải giờ tới giờ lui đâu. Có đâu nó. Dạ không chị không sao. Gerçekten de ahşap ustaları arkadaşlar. Ahşap ustaları. Bu kültür hem bir yandan hep beraber yendiği için özellikle Vietnam'da önemli olan aile kavramını korurken diğer yandan da kişisel özgürlüğü, yani kendi tabağını seçme ve istediğin zaman alabilme özgürlüğünü de beraberinde getiriyor. Biraz da şu salatadan alabiliriz. Sanırım nane arkadaşlar ama başka bir şey de çıkabilir yani. Evet, benim tabağım budur. Benim tabağım budur.